videoda yemek yeme problemi ve bu konuda yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunacağım. Yemek yeme problemi okul öncesi dönemde sıkça karşılaşılabilen bir durumdur. Özellikle anneler çocuklarının yeterli beslenmeleri konusunda hassas olduklarından yeme problemi yaşayan çocuğa sahip annelerin kaygıları da artmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki her çocuk ayrı birer bireydir ve özeldir. Çocukların aynı oranda yemek yemesini beklemek anneleri yanlış bir beklentiye sokar. Bu nedenle yemek yeme konusunda anneler çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamalıdır. Çocuğunuz okul öncesi dönemde ise bir yerde uzun süre beklemek ve oturmak ona zor gelebilir. Çünkü bu yaştaki çocuklar daha hareketli, beklemekte sabırsızlanabilen, çevrelerindeki uyaran ve durumlara karşı oldukça meraklı ve ilgilidirler. Bu nedenle yemek sırasında uzun süre oturamıyor olmaları aslında beklenen bir durumdur. Çocuklar zaman zaman çok severek yedikleri besinleri yemek istemeyebilir veya yememe konusunda ısrar edebilirler. Burada çocuğun davranışını inatçılık olarak görmemek önemlidir. İstediği yemeği yiyip istemediğini yemiyor olması, seçim şansını elinde tutma ve bağımsızlığına vurgu yaparak ayrı bir birey olduğunu gösterme şekli olabilir. Böyle durumlarda çocuğun sevmediği bir yemeği yemesi konusunda zorlamak, yersen sana şunu alırım, yemezsen şöyle cezalandırırım şeklinde tehdit etmek gibi tutumlar yararlı olmayacaktır. Ayrıca yemek yemediği için İlgi odağı olduğunun farkına varan çocuk bu durumdan hoşlanarak aynı davranışı devam ettirmek de isteyebilir. Yemek alışkanlığı okul öncesi dönemde kazanılır. Çocuğunuzu bu yaş döneminde sağlıklı yiyeceklerle tanıştırmanız ileriki dönemlerde bu alışkanlığı devam ettirebilmesine olanak sağlayacaktır. Peki yemek yeme problemini azaltmak için çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir? Öncelikle yemek hazır olmadan yemek zamanını çocuğunuza haber verin. Israrla sofraya gelmiyorsa onu tekrar masaya davet etmeyin. Çocuklar ebeveynlerinde gördükleri davranışları taklit etme eğiliminde olduklarından anne baba olarak sizler de yemek saatinde sofrada olmaya özen gösterin. Masada olduğu halde yemek yemeyen çocuğunuza sofranın ne zaman kalkacağını söyleyin. Gerekirse üzerinde rakamların olduğu bir saat bunun için kullanabilirsiniz. Yemek sırasında onunla çok fazla ilgilenmeyin. Israrla yemek yemiyorsa başka alternatifler sunmayın ve yemek saati bitip acıktığında ara öğün vermeden bir sonraki yemek saati beklemesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer önemli noktada yemekte çocuğunuzun tabağını yiyebildiği miktarda ve kolay tüketeceği şekilde hazırlamaya göstereceğiniz özendir. Çocuğunuzun tabağındakileri bitirebildiğini görmesi oldukça hoşuna gidecektir. Çocuğunuza yemek seçenekleri sunmayı denemek de iyi birer alternatif olabilir. Akşam sebze yemek ister misin diye sormak yerine kabak mı, fasulye mi yemeyi tercih edersin şeklinde yaklaşarak çocuğunuza hem seçim şansı vermiş olur hem de kararı ona bırakarak kontrolün kendisinde olduğunu hissetmesini sağlayabilirsiniz. Bir de çocuğunuz yemeğini yerken sürekli yemeğini ye şeklinde hatırlatmalar kullanmamaya dikkat edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki yemek yemek doğal bir ihtiyaçtır ve uyarıya gerek yoktur. Bu davranışınızla çocuğunuz daha çok dikkat çekmeye çalışabilir ve yemek yeme konusunda sizinle daha fazla inatlaşabilir. Okul öncesi dönemdeki çocuğunuzla yiyecek alışverişinize çıkabilir. Yemek yaparken onu da bu aktiviteye dahil edebilirsiniz. Böylece yemek hakkında sohbet etme şansı da elde etmiş olursunuz. Okul öncesi yaşlarında çocuğa ulaşabileceğiniz en kısa yol oyundur. Sevdiği çizgi film kahramanının resminin bulunduğu bir tabaktaki öğün, eğlenerek ve severek yemesini sağlayabilecektir. Keyifli yemek saatleri dilerim.